Özellikle sevimli dediğimiz köpeklerle göz göze geldiğimizde aklımızdan geçen ilk şey onların sevgiye ve yardıma muhtaç olduklarıdır. Bu hissettiğimiz şey köpeklerin evrimi kullanarak biz insanların duygularını manipüle etmesinin bir yoludur. Köpekler bunu sadece yardıma ihtiyaçları olduğu zamanlar yapmaz. Tıpkı çocuklarda olduğu gibi canlarının istediği herhangi bir şeyi yaptırmak için de bu yöntemi kullanırlar. Benim gibi hayatının her anında onlarla vakit geçirmiş olan köpek sahipleri çok iyi bilir ki köpekler karnı tok, sırtı pek ve keyfi yerinde olsa bile bu duygu sömürüsünü sırf sizden daha çok ilgi almak için bile kullanırlar. 2019 yılında yayınlanan bu makale, köpeklerin zaman içinde insanlarla daha iyi iletişim kurup onları manipüle edebilmek için göz çevresinde yeni kaslar geliştirmiş olduğunu kanıtladı. Köpek ve kurtların anatomisini ve davranışlarını karşılaştıran bilim insanları her iki türün yüz kaslarının gözleri dışında benzer olduğunu fakat köpeklerin kaşlarını yoğun bir şekilde kaldırmalarını sağlayan ekstra küçük bir kasa sahip olduğunu keşfetti. Kurtlarda bulunmayan bu kas köpeklere kaş kaldırma hareketi yaparak gözlerine daha büyük, yüzlerine ise daha üzgün bir ifade vermelerini sağlıyor. Bu manipülasyon ile yardıma muhtaç bebek ya da çocuk imajı oluşturarak insanların duygularını kullanıp kendilerini beslemeye teşvik etmeyi amaçlıyorlar. Karşılaştırmalı psikolog Julian Kaminsky, insanların kurtlar ve köpeklerle yüz yüze 2 dakika boyunca birbirlerine bakarak vakit geçirmelerini sağladıkları bir deneyde köpeklerin kaşlarını devamlı yukarı kaldırarak kendilerini bu durumdan kurtarmaları için insanlara mesajlar verdiklerini keşfetti. Deneyde kurtların bu durumdan rahatsız olup kendileri çıkmaya çalıştıkları görülürken köpeklerin insanları manipüle ederek onları kullanmaya çalıştıkları fark edilmiş. Bu evrimin manipüle edilen insanların bilinçsiz bir şekilde kendini üzgün veya yardıma muhtaç köpek yavrularını seçtiğini ve devamlı olarak onları çiftleştirip bu yeteneği en iyi uygulayan köpekleri üretmesiyle gerçekleştiğini gösteriyor. Böylece köpekler arasında kaşlarını en iyi oynatarak insanları manipüle edenler karnını doyurdu, sıcak bir yuva ve üreme imkanı yakaladı. Bunu yapamayanlar elenirken duygu sömürüsünü en iyi kullananlar bu yeteneği çocuklarına da aktarmayı başardı. Bazı evrimci psikologlar ise köpeklerin bu çocuksu görünümü üzgün rolü yapan insanlardan ve çocuklarından öğrendiğini, bu davranışa onları taklit ederek başladıklarını belirtiyor. Üzgün yüzleriyle dikkat çekebildiğini fark eden köpeklerin bunu insan etkileşimleri arasına kattığını ve bir süre sonra bunu başaran köpeklerin daha fazla hayatta kalması ile bu yeteneğin geliştiği belirtiliyor. Zaten 2021 yılında yayınlanan bu makalede köpeklerin kasıtlı veya kasıtsız insan davranışına ve onların ruh haline göre farklı tepkiler vererek onlarla iletişime girip kendi çıkarlarına yarayacak bir davranış sergilediğini gösteriyor. 2020 yılında Journal of Ethnobiology dergisinde yayınlanan bu makale ise köpeklerin binlerce yıldır dişi insanları daha kolay manipüle ederek onlarla daha kuvvetli bağlar kurduklarını belirledi. Köpeklerin dişi insanlarla kurdukları bağın bu derece güçlü olmasının onların diğer insanlar tarafından da insan gibi görülmesine neden olduğu düşünülüyor. Benzer araştırmalar köpeklerine insan gibi davranıp onlara isim verip birlikte yiyip içip aynı yatakta yatan dişi insanların bu köpekleri çocukları, en yakın arkadaşları ve hatta partnerleri yerine koyabildiklerini gösteriyor. Dişi insanlar tarafından aile bireyi olarak kabul edilen köpeklerin yaşadıkları toplumda ve kültürde çok daha kolay kabul edilebilir olması köpeklerin evcilleştirilme sürecinde muhtemelen kilit bir rol oynuyor. Çünkü bu gibi çalışmalar insanların kasıtlı olarak kurt yavrularını kendi başlarına büyütmek için aldıkları yönündeki eski teoriyi geri plana atarak köpeklerin ve insanların birbirlerini karşılıklı çıkarlar için seçtiğini gösteren en net kanıtlar arasında yer alıyor. Bu ortak evrim insan ve köpeklerin birbirlerine dokunup sarıldıklarında kimyasal olarak benzer hormonları salgılamalarına neden oluyor. Bir köpek ile uzun süre birlikte vakit geçiren insanların ve köpeklerin benzer oranlarda sevgi ve koruma duygularına neden olan oksitosin salgıladıkları biliniyor. Peki ama tüm bunlar nasıl başladı? İlk köpek neye benziyordu ve bizimle nasıl yakınlaştı? Konu evrim ise bir türün ilkinden bahsetmemiz pek mümkün değil. Çünkü hepsi yani hepimiz bir sonraki türün ara türüyüz. Sadece günümüzde yaşayan modern hayvanlara ilk benzemeye başlayana ilk ata deme eğilimindeyiz. Köpekler için bunu ilk memeli 4 ayaklılarla başlatıyoruz. Simolestes yaklaşık 75 milyon yıl önce küçük hayvanları, kertenkele ve omurgasızları yiyerek
dinozorların arasında hayatta kalmaya çalışan ortalama 20 santim boya sahip keseli ve memeli bir hayvan türüydü. Daha sonra ilk köpekgilleri andıran dişleri 45 milyon yıl önce yaşamış olan 25-30 santimlik boyu ile taposyon türlerinde görüyoruz. İlk kurt benzeri bir vücut ve duruşa ise 30 milyon yıl önce yaşayan 30 santimlik boy ile Synodestis türleri sahip olmuştu. Evet, bu artık epey kurda benziyor diyebileceğimiz hayvan ise 20 milyon yıl önce yaşayan ve 50 santimlik boyu ile Mesesyon oluyor. Benzer zamanlarda yaşayan diğer hayvanlar ise 40 santimlik boyu ile Arsesyon ve Synodesmus türleri. 15 milyon yıl geriye gittiğimizde ise Tomarctus türüyle karşılaşıyoruz. 5 milyon yıl öncesine geldiğimizde 50 santim boya 15 kilogram ağırlığına sahip Evisyon'un evrimleştiğini görüyoruz. Etrüsk kurdunun atası olduğu düşünülen Akdeniz Avrupası kurdu olan ve artık Canis cinsine dahil olmuş olan hayvan ise 1,5 milyon yıl önce yaşayan 65 santimlik boyla Canis etruscus'tur. 800 bin yıl öncesine geldiğimizde ise artık gri kurt olarak bildiğimiz Canis lupus türü hayvanları görmeye başlıyoruz. 30 bin yıl öncesine geldiğimizde ise soylar artık birden bambaşka türlere evrilmeye başlıyor. Çünkü bu noktadan sonra kurtların insanlarla olan etkileşiminin zirveye çıktığını biliyoruz. Dünyanın neresine gidersek gidelim karşılaşacağımız insanların yanında yaşayan bazı hayvanlar var. Tavuk, inek, domuz, at, keçi, koyun, tavşan, kedi ve tabii ki köpek. Serinin devamında hepsinden bahsedeceğim. Fakat bu bölümde sadece köpeğe odaklanacağız. İnsanların köpeklerle olan duygusal bağının derin bir geçmişi var. Köpekler tarih boyunca yaptıkları fedakarlıklarla insanların koruyucuları, av arkadaşları ve en güvendiği dostları olmayı başarırken işlerin tersine gittiği durumlarda ise en çok korktuğu hayvanların başında geldi. Bu korku insanlar için bazen tehlikeli olabileceklerini işaret eden, kanunlarla zorunlu kılınan bir tabelaya bile neden oldu. Bazen halkı korumak için polis ve kolluk kuvvetlerin silahı konumundayken bazen gangster ve çetelerin insanlara korku salan bir silahı konumuna geçti. Tüm dünyada hem hakaret hem de övgü anlamlarını bir arada taşıyan başka bir hayvan yok. Peki it ya da köpek demek gerçekten hakaret mi? Köpeğin özgün Türkçe'de adı ittir. İt kelimesi yerine köpek sözcüğü 14. yüzyılda iri bir köpek cinsi anlamında kullanıma girmiştir. İt kelimesi tarihte bilinen ilk kez Orhun yazıtlarında it yılının 30. ayında 36 yaşında öldü şeklinde geçmektedir. İt kelimesi Türkçe'de değersiz, terbiyesiz kimse anlamına da gelir. Çok ilginçtir ki kurtları ilk evcilleştiren insanlar arasında olmamıza ve kurt hayvanının biz Türklerin kültüründe yol gösterici ve cesur gibi kutsal bir yeri olmasına rağmen it kelimesinin ise daha çok sahibine ihanet eden köpek anlamına evrildiği görülüyor. Bu iki hayvanın ayrımını günlük kullanılan atasözlerinden de fark edebilirsiniz. Sözcü gazetesinin haberine göre 2021 yılında bir milletvekiline köpek denmesi üzerine açılan davada yargının köpek kelimesini hakaret olarak tanımlamaması üzerine sanık hakkında beraat kararı verilmiş. Bazılarınız bu kararı haklı bulabilir, bazılarınız kızabilir. Ama gelin gazeteden okumaya devam edelim. Mahkemede köpeklerin havlayarak kendilerini ifade ettikleri bir insana aslan, kaplan dendiğinde hakaret iddiasının mevcut olmadığı, köpek dendiğinde hakaret iddiası mevcut olsa da köpeklerin de diğer hayvanlardan farkının bulunmadığı, köpeklerin zaman zaman evimizde bizimle yaşayan, deprem gibi doğal afetlerde hayat kurtaran, uyuşturucu maddelerde suç ve suçluyla mücadele esnasında yardımcı olan sevimli dostlarımız olduğu ifadelerine yer verilerek köpek demenin hakaret kabul edilmesi halinde köpeklere de hakaret edilmiş olabileceği kaydedilmiş. Fakat yine 2021 yılının son aylarında Vatan Gazetesi'ndeki habere göre ise Yargıtay'ın köpek kelimesini bu kez suç saydığı görülmüş. Köpek kelimesinin tüm dünyada insanlara kullanıldığında kötü ve ihanet eden kişi imajına sahip olmasının kökeninde ise iki tane temel neden yatıyor. Birincisi köpeklerin insanların yiyeceklerini çalması. İkincisi ise bu hayvanları beslemeleri ve sahiplenmelerine rağmen köpeklerin zaman zaman içgüdülerine kapılarak sahiplerine, kabile bireylerine veya evcilleştirdikleri diğer hayvanlara saldırarak zarar verip ihanet etmesidir. Bu hikayenin kökeni bizi yaklaşık 40 bin yıl öncesine Orta Asya ve Sibirya'ya götürüyor. Sibirya Tamir'de keşfedilen bu kurt kemiğinin genomik analizine göre modern Sibirya haskileri ve Grönland kızak köpekleri ile çok fazla ortak gen taşımaları nedeniyle ilk kurt köpekleri ve insanlar arasındaki ilişkinin bu bölgede başladığı tahmin ediliyor. Cornell Üniversitesi'nden Adam Boyko ve ekibinin yürüttüğü araştırmaya göre köpeklerin kökeni Asya'da yaşayan vahşi kurtlara dayanıyor. 2015 yılında PNAS'ta yayınlanan makaleye göre bilim insanları bu araştırmayı yaklaşık 5000 cins ve 600 kadar başıboş köpeğin üzerinde yapmış. 2016 yılında New Scientist'te yayınlanan başka bir araştırma ise dünya üzerindeki çok az
köpeğin safkan Avrupa ya da Asya köklerine sahip olduğunu gösteriyor. Bu makaleye göre Tibet Mastifi Asyalı köklere sahip köpeklere örnek olarak gösterilirken Alman çoban köpeklerinin büyük oranda Avrupalı, Sibirya kurtlarının ise bu iki soyun karışımından oluştuğu düşünülüyor. Bir başka örnek ise 2017 yılında Sibirya'nın Zakov adasında keşfedildi. Ahşap kızak benzeri kalıntıların yanında bulunan bu kafatasının sahibi olan köpek yaklaşık 9000 yıl önce burada yaşayan insanların kızaklarını çekmek için kullanılıyordu. 20.000 yıl öncesine kadar modern Homo sapiensler, Homo neandertaller ve kurtlar karadaki besin zincirinin en tepesindeki yırtıcılardı. O dönemlerde Avrupa topraklarında mamut, gergedan, bizon ve diğer büyük otobur hayvanlar yaşıyordu ve ortalama 200.000 yıldır da buraya Homo neandertaller hakimdi. Bilim insanları soğuk iklim, zorlu koşullar ve bunların güçlü ve inatçı hayvanlar olması sebebiyle Homo neandertallerin buradaki hayvanları evcilleştirme sürecine geçemediğini düşünüyor. Sonuçta bu uzun zaman alması gereken bir süreçti ve buradaki insanlar av hayvanlarının azalması nedeniyle sadece avlayıp hızlıca yemek ve mümkün oldukça yiyeceklerini diğer hayvanlarla paylaşmamak için büyük uğraşlar veriyordu. Onları avlamak için Homo neandertaller de Homo sapiensler de mızrak, ok ve yay kullanıyordu. Avlarını yakalasalar bile kurt, aslan, leopar ve sırtlan gibi diğer etoburlarla da rekabet etmek zorundaydılar. Homo sapiensler yaklaşık 70.000 yıl önce av hayvanlarını takip ederek başladıkları göçlerinin sonunda ortalama 25.000 yıl önce Avrupa'ya ulaştı. Fakat buraya Homo neandertaller gibi yalnız gelmediler. Yanlarında onların yerine yorulması, avlanması ve kabileyi koruması için evcilleştirdikleri kurt ve köpek kırması hayvanlar vardı. Bunlar yeni yeni insanlara alışmaya başlayan ve muhtemelen kendi sürülerindeki alfalar tarafından dışlanmış, insanları ve artık yiyeceklerini kendilerine bir fırsat olarak gören yalnız ve beta kurtlardı. İşte bu aşamadan sonra yapay seçilim yolu ile iyi huylu, sadık, korumacı ve avcı kurtları seçerek oluşturduğumuz köpekleri modern Homo sapienslerin doğrudan bir uzantıları olarak görüyoruz. Çünkü bu noktada insanın ya da kurtların doğada yalnız başına verdikleri mücadele tamamen ortadan kalkıyor. Artık köpeklerin evi doğa ve yaban hayatı değil, insan kabilelerinin yanı oluyor. İnsanlar köpeklerle yaptıkları bu işbirliği sayesinde gelecek 20.000 yıl içinde doğayı tamamen ele geçirdi. Köpekler sahip oldukları güçlü çeneler, hız ve çeviklik sayesinde insanlara büyük bir enerji tasarrufu sağladı. Bir bizonu yakalamanın ilk şartı onu yorulup tamamen pes edene kadar takip ederek korkutup kovalamaktır. Av hayvanının en tehlikeli olduğu zaman olan köşeye sıkıştırma anı geldiğinde insanların devreye girmesiyle av başarılı bir şekilde yakalanıyordu. Tek bir av için saatlerce koşturmak ve kovalamak gerektiğini düşünecek olursak bu aşamada benzer hedeflere saldıran yalnız Homo neandertallerin Homo sapiens ve köpekleri karşısında hiç şansı olmadığını kolaylıkla söyleyebiliriz. Köpekler bir hayvanı saatlerce kovaladıktan sonra yorulan hayvanı avlayan Homo sapiensler enerjilerini maksimum seviyede korurken yaban hayvanı tarafından saldırıya uğrama, yaralanma veya öldürülme risklerini de minimuma indirdiler. Fakat bu avı Homo neandertallerin kendi başlarına yapmak zorunda olduğunu düşünürsek saatlerce ve hatta günlerce sürecek olan kovalamalar sonucunda yaban hayvanı yorulduğunda neandertaller onlardan çok daha fazla yorulmuş, acıkmış, stresli ve belki de sakat kalmış olarak evlerine döndüklerini görüyoruz. Homo sapiensler için bu süreç köpek saldırıları ve takipleri sayesinde Homo neandertallerin yaşadığının tam tersidir. Bu avların sonunda atalarımız daha az risk almış ve yorulmuş ama daha mutlu, enerjisi ve özgüveni çok daha yüksek, bol yiyeceklerle evlerine dönme fırsatı yakaladılar. Örneğin M.Ö. 5000'lere tarihle Suudi Arabistan'da bulunan bu çizimlerde köpekler geyiklere saldırarak insanlara avlanmada yardımcı oldukları resmedilmiş. Homo sapiens türünün yanında götürdüğü köpekler dünyanın faunasını binlerce yıl boyunca değiştirmeye devam etti. Hatta bu etki o kadar yüksekti ki bilim insanları köpekleriyle avlanan Homo sapienslerin diğer insan türlerinin ve pek çok hayvanın neslinin yok olmasını doğrudan hızlandırdığını belirtiyor. Başlarda dostane başlayan modern insanların köpeklerle yaptığı bu işbirliği hikayenin ortalarına geldiğimizde Avrupa'daki Homo neandertaller başta olmak üzere birçok hayvan türünün sonunu getirdi. Kurtlarla başlayan işbirliği öyle bir noktaya geldi ki bu hayvanlarla kurduğumuz duygusal bağ birbirimizin evrimini etkiledi ve dış görünüşlerini şekillendirdi. Biz onları vahşi kurtlardan günümüz evcil köpeklerine dönüştürürken onlar da bizim bu güzel gözlere sahip olmamıza yardımcı oldu. Pensilvanya Eyalet Üniversitesi'nden Pat Shipman gibi bazı bilim insanları Homo sapiens'in beyaz göz akına sahip tek primat olmasının sebebini kurtlarla binlerce yıllık göz teması ile kurulan iletişimden kaynaklandığını söylüyor. Shipman beyaz göz akına sahip
sahip olmanın en büyük avantajı bir başkasının neye bakmakta olduğunu anlamaya izin vermesi diyerek beyaz göz akının Homo sapienslere yararlı, sözsüz bir iletişim yolu sağlayarak avcılara sessiz ama çok etkili bir iletişim yolu avantajı sağladığını belirtiyor. Shipman gibi bazı bilim insanları Homo sapienslerdeki göz akı mutasyonunun modern insanlar ile kurtlar arasındaki ilişkilerin zirveye ulaşmaya başladığı 40 bin yıl önce artarak yaygınlaşmış olabileceğini düşünüyor. Biz Homo sapienslerdeki ilişkinin aksine Homo neandertallerin kurtlar ve köpeklerle bir bağı olduğuna dair henüz bir kanıt yok. Aksine geyikleri, bizonları ve mamutları tek başlarına kendi güçleri ve stratejileriyle avladıkları biliniyor. Neandertallerin sonunu getiren bu Homo sapiens ve köpek işbirliği insanın dünyayı istila etme girişiminin sadece başlangıcıydı. İnsanlar evcil köpek ve kedilerini gittikleri her yere götürdü. Onlar insanların avlanmasını kolaylaştırıp yiyeceğe ulaşmasını sağlarken bazen de yüklerini taşıyıp iş gücünü paylaştılar. Biz de onları koruyup besleyerek onlara daha uzun, sağlıklı ve güvenli bir yaşam imkanı tanıdık. Bu karşılıklı dayanışmada maalesef ki zarar gören bir tek yaban hayvanlar oldu. Batı Avustralya Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre Güneydoğu Asya'dan insanlarla beraber Avustralya'ya ulaşan dingo köpekleri oradaki aborjinlerle yakın ilişkiler kurarak kabilenin yaşamını ve avlanmasını kolaylaştırmış. Arkeolog Jane Bale, dingoların ilk başta Avustralya'ya evcilleştirilmiş olarak getirildiğini fakat daha sonra burada tekrardan vahşileştiklerini söylüyor. Bu durum özellikle yaban ırklarına yakın olan köpek türlerinin insanlardan bağımsız kendi hallerinde yaşamasına ve sürüler oluşturmasına izin verilip başıboş bırakılması sonucunda bu hayvanların tekrar vahşileşerek bulundukları bölgedeki yaban hayatına zarar vermesi açısından da açık bir örnek oluşturuyor. 2020 yılında Nature'da yayınlanan makalede olduğu gibi yabani bir şekilde yaşayan köpekgillerin besinleri çoğunlukla etten oluşur. Fakat evcil köpekler önemli ölçüde insanlar tarafından temin edilen sebze gibi diğer yiyecekleri de yerler. Bu yedikleri de genetik profillerini ve davranışlarını doğrudan etkiler. Avrupalı kaşiflerin yazdıklarına göre aborjinler dingoları evcil hayvanları, arkadaşları, koruyucuları hatta örtüleri olarak kullanıyordu. Kıtadaki bazı arkeolojik araştırmalar aborjinlerin dingolar buraya geldikten sonra daha fazla çeşitli küçük hayvanla beslendiklerini ve bu avcılıklarının küçük yaban hayvanı faunusu üzerinde keskin değişikliklere neden olduğunu gösteriyor. Avrupalı kaşiflerin yazdıklarına göre erkek insanlar burada da büyük hayvanları avlarken dişi insanlar küçük hayvanları yakalıyordu. Ama dingolar burada bu kez erkeklerin değil dişilerin av köpeği konumundaydı. Arkeolojik Bilim Dergisi'nde yayınlanan makaleye göre bu cinsiyete dayalı avlanmanın diğer bölgelerdekinden farklı olmasının sebebini günümüzde nesli tehlike altında olan dingoların o zamanlar büyük avlardan ziyade küçük avları avlamak için daha uygun ve kullanışlı olmasıymış. Köpeklerle iç içe yaşayan insanların onlarla duygusal bir bağ kurduğunu bazı arkeolojik kanıtlardan çok daha iyi görebiliyoruz. Örneğin 1914 yılında Almanya'da iki insan ve bir köpeğin birlikte bulunduğu mezarın 2017 yılında Science Direct'te yayınlanan makalede 14 bin yıl önce sahipleriyle gömülen en eski köpek mezarı olduğu duyuruldu. Burada öğrenilen bir başka ilginç konu ise köpeğin gençlik hastalığına yakalandığı ve bu süreçte sahipleri tarafından hasta olmasına rağmen bakılmış olmasıydı. Atalarımızın ilk kurt sahiplenmesinin daha sevecen ve oyun isteyen, annesiz ve sürüsüz kalmış kurt yavruları sayesinde olduğu düşünülüyor. 2020 yılında yayınlanan bu makalede oyuncu kurt yavrularının insanlar üzerindeki olumlu etkisinin bu hayvanlarla olan bağımızın temeli olduğunu belirtiyor. Yani bu hayvanlar hem mutluluk hem de üzgünlük gibi duyguları kullanarak insanları o anki durum ve şartlara göre çok yönlü bir manipülasyona maruz bırakmış. Zaten günümüzde yapılan pek çok farklı araştırma da köpek sahiplerinin kedi sahiplerine oranla daha mutlu ve güler yüzlü insanlar olduğunu gösteriyor. Yani özellikle kedi besleyen insanlar daha depresif bir ruh haline sahipken köpek sahipleri daha eğlenceli ve renkli bir hayata sahip. Ve eğer temelde biz onları kendi çıkarlarımız için özellikle evcilleştirdik diyenlerdenseniz bu makale ve birçok bilim insanı da bunun tam tersi olabileceğini, sahiplenilmenin kapısını açacak olan oyunculuk ve şirinlikler ile bunu ilk önce daha yumuşak huylu kurtların yaptığı konusunda hemfikir olmuş durumda. İnsanların yanında daha az zahmetle bedava yemek, korunma ve sevgi göreceğini bilen bu hayvanlar yaban hayatında olmak yerine evcil ve sahipli olmayı ilk kendileri tercih etmeye başlamış. Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi'nden zooarkeolog Raul Valadez, insansız köpekler hiç olmadı ve ilk evcil köpekler Amerika kıtasına yaklaşık 15 bin yıl önce Bering Boğazı'ndan göç eden Kızılderililerin atası olan Asyalıların bir ürünü olarak girdi diyor. Bu köpeklerin yaşam alanı yaklaşık 15 bin yıldır insanların yanı. 2020 yılında yayınlanan bu makalede günümüz köpeklerinin Asya'daki iki farklı kurt nüfusundan evcilleştirildiğini kanıtlıyor. 2018 yılında Science.org'da yayınlanan makalede köpeklerin Amerika'ya
buraya buzul çağı insanları ile birlikte Sibirya'dan geldiklerini daha yakın akrabası olan köpeklerin bulunan mezarlarıyla duyurdu. Bu yerli köpeklerin torunları Avrupalı kaşif ve işgalciler gelene kadar Amerika'da yaşamaya devam etti. 15. yüzyılda yanlarında getirdikleri büyük savaş ve av köpekleri zamanla bu yerli türlerin soyunun tükenmesine neden oldu. 12 bin yıl önce Sibirya'da yaşadığı bilinen donmuş bir kurt köpeği mumyası 2016 yılında Yakutistan'da keşfedildi. Siberian Times'ta yayınlanan makaleye göre bu kurt köpekleri bir heyelana yakalanmış ve donarak ölmüşler. Bölgedeki bulunan diğer kurt köpeklerine göre bu ölüme şanslı bir ölüm bile diyebiliriz. Çünkü bulunan diğer kurt köpekleri insanlar tarafından kesilip çeşitli kasaplıklara maruz kalmış ve ateşle pişirilip tıpkı diğer hayvanlar gibi besin olarak tüketilmiş. Ama bu kurt köpeği donduğu için vücut ve organlarının neredeyse %80 korumayı başarmış. Bu keşifte bilim insanlarını heyecanlandıran iki konu var. Birincisi, buzul çağından kalan bir kurt köpeğinin beyni ve organlarının ilk defa bu kadar güzel korunmuş olduğu görülüyor. İkincisi ise bu donmuş organlar sayesinde bu kurt köpeğinin tekrardan klonlanabilecek olması. Yaşadığı acıklı ölüm bu kurt köpeğinin soyuna 12 bin yıl sonra tekrardan hayata dönme ve belki de üreme şansı verecek. Yeni keşfedilen bu kurt köpeği de 2019 yılında Sibirya'da donmuş olarak bulundu. Bilim insanları 18 bin yıl önce öldüğü tespit edilen bu kurt köpeğinin onaylanan en eski ve en iyi korunmuş köpek olduğunu düşünüyor. Ama aslında teorik olarak henüz köpek mi kurt mu olduğu pek belli değil. Buz devrinde yaşayan bu hayvanlar henüz ara tür konumunda olduğu için keskin bir tanım yapmak biraz zor. Bilim insanları bu yüzden ona İngilizce'de köpek ya da anlamına gelen dogger adını verdiler. Maalesef ki bu yavru erkek kurt köpeği öldüğünde sadece 2 aylıkmış. Öyle ki süt dişleri sapasağlam bir şekilde bugünlere kadar kalmayı başarmış. 2020 yılında Çek Cumhuriyeti'nde keşfedilen bu kurt köpeği ise yaklaşık 28 bin yıllık. Moravian Müzesi'nde sergilenen bu köpekgilin çenesi ve dişleri son derece iyi korunmuş. Ön köpek olarak adlandırılan bu gibi erken köpeklerin dişleri kemik gibi sert yiyeceklerle beslendiği için büyük aşınma izlerine sahip. Kurt benzeri köpeklerin dişleri ise daha fazla etle beslendiği için daha küçük yara izlerine sahip. 2022 yılında Current Biology dergisinde yayınlanan makaleye göre 54 bin yıllık kurt DNA'sındaki bir mutasyon bugünkü küçük boyutlu köpek evriminin sorumlusu olmuş. Bu araştırmaya göre IGF1 genindeki bu mutasyon kurtların küçülmesinin insanların onları köpek haline getirmeden çok daha önceleri başladığını gösteriyor. Yani Pomeranian ve Chihuahua gibi bazı köpek ırklarının küçük boyutlara sahip olmasını etkileyen ana genetik mutasyonlardan birisi bu. Bilim insanları bunun biz insanların bu minyatür köpekleri yetiştirmeye başlamadan çok daha önceleri diğer köpek atalarında evrimleştiğini keşfetti. 2017 yılında yayınlanan bir makalede Homo sapienslerin köpekleri binlerce yıl boyunca evcilleştirdikleri ya da avladıkları avların özelliklerine göre çiftleştirerek becerileri üzerine odaklandığını gösteriyor. Aslında makale bu köpekleri fiziksel özellikleri için minyatür hale getirmemizin son birkaç bin yıl ama özellikle son yüzyıllardaki moda akımları yüzünden olduğunu da belirtiyor. Özellikle İngiltere'de Victoria dönemindeki köpek kulüpleri, şovları ve güzellik yarışmalarının çoğalmasıyla her uzmanlığa dair özellikle üretilen köpeklerin birden patlama yaptığını görüyoruz. Köpek ırklarının belirli bir standarta oturulması da zaten bu dönemde gerçekleşti. Bu yapay seleksiyon köpeklerin bazılarını sağlıklı yaparken birçoğunda nefes alma zorluğu gibi çeşitli kronik hastalıkların oluşmasına neden oldu. Köpekler göç yoluyla o kadar farklı şekilde çiftleştirildi ki soy ağacını ve akrabalık bağlarını net olarak belirlemek artık neredeyse imkansız bir hale geldi. Bu genetik analiz de günümüzde yaşayan köpeklerin soylarının ne kadar çok iç içe geçtiğini gösteriyor. 2019 yılında Harvard Üniversitesi'nden sinir bilimcileri 30 kadar farklı ırktan 60 köpeğin beyin taramaları üzerinde yaptıkları çalışmalarda biz insanları bu köpeklerin değişiminde öncelikli olarak fiziklerini değil davranışlarını önemsediğimizi gösteriyor. Amy Beagle'ın insanlardaki kanserli tümörleri tespit edebilmesinden ve doktora haber verebilmesine, bir Border Collie'nin yüzlerce koyunu tehlike anında olağanüstü hız ve çeviklik ile korunaklı bir yere taşıyabilmesine kadar bu özellikleri bu hayvanlara bilerek kazandırdığımızı gösteriyor. 2020 yılında İspanya'nın güneyinde bulunan bu köpek iskeleti ise Antik Roma'da süs köpeği modasının başladığını gösteren en net kanıtlardan bir tanesi. 22 santim boya sahip olan bu köpek Elizabeth Taylor ve Marilyn Monroe tarafından popüler hale getirilen Pekines ırkına oldukça benziyor. Bu köpeğin içinde küçük başka iskeletlerin bulunması hayvanın öldüğünde hamile olduğunu gösteriyor. Ayrıca köpeğin boynunun bilerek kırıldığına dair de kanıtlar var. Bilim insanları bu köpeğin sahibi olan insanlar tarafından tanrılara adak olarak sunulduğunu düşünüyor. Bu model
modern insanlara tuhaf gelse de binlerce yıl köpeklerin diğer evcil hayvanlardan tek farkı insanlara daha fazla bir bağa sahip olmasıydı. Onun haricinde bu köpekler de tıpkı koyun, tavuk, domuz ve inekler gibi kesilip yemek olarak yeniliyordu. Ayrıca dini bir adak hayvanı olarak da kullanılıyordu. Örneğin 2015 yılında Danimarka'daki arkeologlar insanları ve köpekleri tanrılara adak olarak sunmak amacıyla kullanılan bir bataklık keşfetti. Bu kazı alanında bir insan ve 8 köpek iskeleti ortaya çıkarıldı. Köpek iskeletlerinin 3 tane kazıkla birlikte bulunması nedeniyle dönemin dini ritüellerine ışık tutacağı düşünülüyor. 2016 yılında Life Science'da yayınlanan makalede Rusya Salekart'taki bu mezarda ise bilim insanları 115'ten fazla köpeğin tıpkı koyun, geyik gibi kesilip kafataslarının aynı oranlarla parçalanıp yendiğini ve belki beraberinde ayinler yaptıklarını keşfettiler. Mezar yakınlarında bulunan ve üzerinde köpek çizimi olan bu bıçak tutacağı ve bölgedeki geyik kemikleri bu köpeklerin kızakları sürmekte ve geyikleri kovalamakta kullanıldığını gösteriyor. Bu örnekler ise 2020 yılında Peru'da kazı yapan arkeologlar tarafından keşfedildi. İnkalardan daha eski olduğu düşünülen Yisma kültüründeki insanlar bir erkek ve bir dişi köpeği boyunlarına tasmasını takıp ayaklarını bağlayıp uyur pozisyonda bir mezarın içine gömmüşler. Bilim insanları bu köpeklerin ölümden sonraki hayatta sahiplerine yol göstereceği inancı ile kurban edildiklerini düşünüyor. İnsanların kurban olarak köpekleri kullandığı dünyanın birçok yerinden gelen örneklerle biliniyor. İki hayvan türü arasındaki bu bağ onları da insanlaştırmamıza, onlara insanmış gibi anlamlar yükleyerek özel ritüeller yapmamıza da neden oldu. Çocukken hepimiz ölen hayvanlarımızı bir çukur kazıp gömdük. Fakat bu hayvanın açıkta kalmaması için yapılması gereken sıradan bir eylemdi. Benim burada bahsettiğim özel mezar taşları ve cenaze ritüelleri. Şimdilerde bize bu durum tuhaf gelse de 2021 yılında Fransa'da yapılan bu keşif bilim insanlarını şaşkınlığa uğrattı. Çünkü milattan sonra 30'lu yıllara tarihlenen bu mezar zengin bir ailenin 1 yaşındaki çocuğu ve muhtemelen onun oyun arkadaşı olan köpek yavrusu için yapılmış. 2000 yıl önce Roma döneminde Galya'da ölen bu çocuğun yanında pişmiş topraktan yapılan vazolar, domuz, 2 başsız tavuk, yağ ve ilaç olduğu düşünülen kaplar bu gömünün soyut anlamlar taşımış olabileceğini de gösteriyor. İnsanlar arasında çeşitli köpek totemlerinin olduğunu Avrupa ve Asya başta olmak üzere dünyanın her yerinde görüyoruz. Bunun birinci sebebi muhtemelen en kolay ve çok ulaşabilecekleri hayvanın köpek olmasıydı. Örneğin İskoçya'daki bilim insanları 4500 yıllık bir mezarda buldukları 24 köpek kafatasını inceleyip tahmini bir görünümü ortaya çıkararak onların yaşarken nasıl göründüğünü gösteren bir maketini yaptılar. Bu iskeletler de Mısır'da keşfedilen köpeklere ait. 2000 yıl önce buradaki insanlar köpekleri, evleri ve hayvanları koruduğu için, kedileri ise fareleri avlayıp evlerden uzak tuttuğu için çok sevip değer veriyordu. Öyle ki mezarlığın bulunduğu bu bölgede toplamda 600'ün üzerinde özenle gömülmüş kedi ve köpek mezarı bulundu. Antik Mısır ise bu konuda en zengin yerlerden birisi. 2015 yılında bilim insanları Mısır'ın çakal kafalı ölüm tanrısı Anubis'in kutsal tapınağının yanındaki yeraltı mezarında 8 milyon kadar yetişkin ve yavru köpek mumyası buldu. Köpekler binlerce yıldır dünyanın her yerinde özellikle av ve çoban köpeği olarak kullanılıyordu. Asurlarda gördüğümüz gibi insanlar saldırganlıkları ve güçleri nedeniyle savaşlarda düşmanlarını parçalaması için de bu köpeklerden faydalanıyordu. Ama gerek Asur gerek Arabistan'da bulunan 8000 yıllık çizimlerde bile hepsinin insan kontrolünde olan tasmalı köpekler olduğunu görüyoruz. Bu da bu köpeklerin ilk evcilleştirme anından itibaren başka insanlara veya hayvanlara zarar vermemesi için her zaman kontrol altında tutulduğu anlamına geliyor. Fakat bunca karşılıklı çıkar ilişkisine rağmen aslında insanlar 3000 yıl öncesine kadar Avrupa'da bile köpek yemeye devam ediyordu. 2015 yılında İspanya'da bir mağarada bulunan kemikler bu dönemde insanların sadece köpek değil, kedi, porsuk ve tilki yediklerini de kanıtlıyor. Günümüzde de kedi köpek tüketimi özellikle uzak doğu ülkelerinde halen devam ediyor. Bu hayvanların evcil bireyler olarak görülüp tüketiminin azalmasının Roma İmparatorluğu sonrası köpeklerin süs hayvanı olarak görülmeye de başlandığı zamanlara denk geldiği düşünülüyor. İnsanlar köpekleri binlerce yıl boyunca bazen tanrılara adanacak bir kurban, bazen direkt tanrının kendisi olarak gördü. Ama bazı insanlar bunun ötesine geçerek onları kendilerine bir eş olarak tanımladı. Örneğin 2019 yılında paylaşılan Onedio'nun haberine göre 220 başarısız ilişki sonrası bu model bir köpek ile evlenmiş. 49 yaşındaki model düğünü sonrası 6 yaşındaki Logan isimli Golden Rottweiler köpeği ile bir de balayına çıkacağını duyurmuş. Bir başka örnek ise Hindistan'dan. Buradaki bazı insanlar ise köpekleriyle evlilik törenleri gerçekleştiriyor. Aslında gençler bu durumdan pek memnun değil. Fakat özellikle toplumdaki ihtiyar insanlar köpeklerle yapılan evliliğin iyi şans ve bol bereket getireceği ve onları kötü ruhlardan arındıracağına inandığı için onları buna zorluyor. 2 yıl süren evlilik boyunca köpeğin evden kaçmaması önemli.
Çünkü evi terk eden köpekle yapılan nikah başarısız sayılıyor. Aslında bu yapılanlar bir tür zoofili. Hayvanlar ile cinsel ilişki çoğu ülkede hayvan istismarına girdiği için de yasak. Bazılarında ise yasak olmamasına rağmen hoş görülmez. Gelecek daha neler getirir bilinmez. Ama bazen bu gibi haberler insana binlerce yıl önce başlayan köpek ve insan ilişkisinin artık çok da sağlıklı olmayan bir yere doğru evrildiğini düşündürüyor. Bazıları hayvan sürülerimizi güder, bazıları engellilerimize yol gösterir, bazıları çocuklarımızı mutlu eder ve deprem, bomba gibi tehlikeli maddeleri bulma çalışmalarında en büyük fedakarlıkları yaparak hayatlarımızı daha yaşanılabilir ve kolay kılar. Biz insanlar da bunun karşılığında onlara daha güzel, sağlıklı, mutlu bir hayat ve yuva vermek isteriz. Binlerce yıldır karşılıklı yardımlaşma gerçekleştirdiğimiz kediler ve köpekler hayatımızın bir parçası. Atalarımız gibi biz de onları en iyi arkadaşlarımız olarak görüyor ve seviyoruz. Fakat bunlar sadece uysal genlerden gelen, iyi eğitimli, çocuklarımızı ve bizi koruyan sadık köpekler için geçerli. Çünkü Hindistan, Türkiye, Tayvan gibi bazı ülkelerde başıboş halde bırakılan köpeklerin bazılarının bizi arkadaş olarak görmediği çok açık. Bu köpekler insan sevgisi, eğitimi ve bakımından uzak, birbirleriyle devamlı rekabet ve şiddet halinde zorlu hayat koşullarında yaşamak zorunda bırakıldıkları için vahşileştiler. Birinci bölümde bahsettiğim gibi bu başıboş köpekler vahşileştikçe ataları olan kurtlar gibi saldırgan özellikleri daha da artarak özellikle gözlerine küçük ve savunmasız görünen çocuk veya yaban hayatındaki hayvanları içgüdüsel olarak tamamen av olarak görmeye başlar. İngilizce'de stray dog olan kelimenin Türkçesi başıboş köpektir ve anayasada da bu şekilde geçmektedir. Başıboş köpeğin bütün dillerdeki anlamı tasması bulunmadığı gibi bir yere bağlı olmayan, önünde bahçe ya da sokak kapısı gibi onu diğer insanlardan uzak tutacak bir engel veya sahibi bulunmayan, başta evcil köpek ve kedi olmak üzere bakımı yasal diğer hayvanlar şeklindedir. Tüm dünyada ve ülkemizde köpek saldırılarından ilk önce sahipleri ve eğer sahibi yoksa onları sokak köpeği diyerek sahiplenen belediyeler, kişi ve kurumlar sorumludur. Öncelikle insanların ya da evcil kedi köpeklerin karda kışta zor şartlarda aç, hasta, barınaksız, korunmasız, sevgi ve sıcak bir yaşamdan uzak hem diğer hayvanlar hem de insanlar tarafından şiddet görerek önüne atılan sağlıksız ve pis yemek atıkları ile beslenmesini ve hayatının bu şekilde geçmesini onlara özgürlük adı altında dayatmak gerçek bir hayvan ve insan hakları düşmanlığıdır. Sokak kedisi ya da köpeği diye bir şey olmadığı gibi sokak çocuğu ya da insanı da olmaz. Çünkü sokaklar kedi, köpek ya da çocuk doğurmaz. Bu üçü de her zaman sıcak bir yuvaya ve onları koruyup sevecek başka insanlara ihtiyaç duyarlar. Bir aile ortamında yaşaması gereken kedi, köpek ve çocuk da sokakta ya da yabanda bırakılırsa vahşileşir. Bu bir hakaret değil, tabiatın işleme şeklidir. Tıpkı kedi köpekte olduğu gibi maalesef ki tarihte bunun insan için de geçerli olduğunu gösteren bolca örnek bulunur. Asıl güç burada iddia edildiği gibi sevgiden geçmez. Sıcak bir aile, korunaklı bir yuva, iyi bir eğitim, sağlıklı bir beslenme, mutlu ve kaliteli bir yaşam standartlarından geçer. Bunların karşılanmadığı bir ortamdaki sevgi, sokakta yaşamak zorunda bırakılan Allah'ın sessiz kulları için sadece çile ve ızdırap anlamına gelir. Kibir ve zehir ise sokakta yaşayan çocuk ve kedi köpekleri sağlıksız koşullarda besleyerek onları her defasında umutlandırıp kendini diğerlerinden üstün görme güdüsünü canlı tutacak olan bu sistemin devam etmesini radikal bir şekilde savunmaktır. Kedi köpek ve çocukların dilenci gibi yaşamak zorunda bırakılan sokaklardan kurtarılarak sıcak bir yemek ve yuvaya kavuşmasını sağlamak her medeni insanın ve çağdaş bir Türk gencinin birinci insani görevleri arasında yer alır. Kendisine, çocuğuna, kedisine veya köpeğine razı olmayacağı yaşamı ve koşulları sihirli sevgi kelimesini kullanarak romantikleştirip sokaktaki çocuklar ve kedi köpekler için hoş karşılamak ise gerçek bir ruhu zehirlenmiş insan örneğini oluşturur. Evsiz çocuk, kedi ve köpeklerin sahiplendirilerek güzel ve korunaklı bir yuvaya yerleştirilmesi için topyekün bir mücadeleye girişilmediği sürece bu gibi toplumsal sorunların maalesef ki kolay bir şekilde çözülmesi pek mümkün görünmüyor. Hindistan, Türkiye ve Tayvan başıboş kedi ve köpek sorunun çözümüne yönelik onlarca yıl tartışma ve kısırlaştır sal gibi çeşitli akıl ve bilimden uzak tamamen duygusal kararlarla alınmış uygulama ve denemeler yaptı. Ama tabii ki hepsi sonuçsuz kaldı. Bilimin ve medeniyetin nasıl işlediğini bilen uygar insanlar için çözümü basit olan bu sorun bu bölümde tane tane ele alacak hem toplumsal hem de evrimsel değerlendirmesini yapacağım. Öncelikle Amerika ve Avrupa'daki medeni ülkelerin bu sorunu yaklaşık 100 yıl önce tamamen çözdüğünü size hatırlatmalıyım. Aradan geçen 100'ü aşan yıla rağmen maalesef ki Türkiye, Hindistan ve bazı Doğu ve Asya ülkelerinde bu sorun halen çözülebilmiş değil. Bu sorunun Osmanlı İmparatorluğu'nda da büyük bir problem olduğunu en iyi 19. yüzyıl
yüzyılın sonunda İstanbul'a ziyarete gelip bin pişman ayrılan Çaykovski'nin ve Sir Edward Alger'ın notlarından görüyoruz. Çaykovski mektubunda "İstanbul beni o kadar etkilemedi. Özellikle sokak köpeklerinden o kadar nefret ettim ki cinslerine olan sevgimin yarısı gitti" diye bahsederken, Elgar ise "Geceleri köpekler korkunç gürültü yapıyorlar. Rahat bir uyku çekmek mümkün değil. Rüyamda görsem inanmayacağım 40.000 gibi bir sayıya sahipler. Dün gece penceremin altındaydılar. Köpekler gün boyu kaldırımın ortasında yatıyorlar. O da bir kaldırım varsa tabii ki. Ve kimse onların rahatını bozmuyor. İnsanların yürüdüğü yollarda sıklıkla birkaç tane köpek yatıyor ve herkes yürürken yanlarından geçip gidiyor. Köpekler yollara kusuyor ve dışkılarını yapıyorlar. Ama insanlar bu iğrenç durumdan rahatsız olmuyormuş gibi davranıyor" şeklinde anı defterine kayıt etmişti. Aslında Atatürk bu sorunu tıpkı Hollanda, Almanya ve Amerika gibi 1932 yılında çıkarttığı bir yasa ile çözmeyi başardı. Ama daha sonra üstüne düşen görevleri yerine getirmeyen belediye başkanları ve yetkililer maalesef ki bugünleri görmemize neden oldu. 1900'lerin başlarında Osmanlı İmparatorluğu da birkaç başarısız deneme ile bu durum çözmeye çalıştı. Fakat halkın azınlık bir kesiminden gelen uğursuzluk ve büyü dedikoduları zaten fakir, yokluk ve savaş içinde olan insanların daha da korkmasına ve bu durumun yine çözümsüz bir şekilde kalmasına neden oldu. Şimdilerde hayvan istifçisi tanısı konulan bu bazı psikolojisi bozuk insanlar o zamanlarda vardı ve bu insanlara Osmanlı'da falcı veya deli, Avrupa'da ise cadı ya da büyücü gözüyle bakılırdı. İşte o günlerden bugünlere gelen konunun birinci temel sorunu halktan bazı insanların ve belediye yetkililerin hayvan istifçisi ya da türcü olması ve yetkili kurumların bu durumu ve halk sağlığını geri plana atmasıdır. Türcülük bir veya birden fazla hayvan türünü üstün olduğu düşüncesiyle değer verir ve severken diğer hayvanların bu hayvan için sömürülüp ayrımcılığa uğramasının normal karşılanmasıdır. Nietzsche bu durumu "Bir hamam böceğini öldürürsen kahraman, bir kelebeği öldürürsen şeytansın. Çünkü ahlakın estetik standartları vardır" şeklindeki sözleriyle özetler. Genelde 2 veya 3 üzeri evcil hayvanı uygun olmayan barınma, beslenme, sağlık tedavisi gibi şart ve koşullara rağmen bakmaya çalışan ve bunların sayısını her geçen gün arttıran insanlar hayvan istifçisi kategorisine girer. Evcil hayvanlara yapılan bu zorlayıcı istif davranışlarına sahip insanlara genellikle obsesif kompulsif kişilik bozukluğu ya da başka şizofrenik teşhisler konulur. Evcil hayvanları bu insanların zulmünden kurtarmak ve hasta olan bu insanları tedavi etmek de oldukça zor ve sarsıcı süreçleri beraberinde getirir. Uluslararası bilimsel raporlara göre çoğunluğu maalesef ki toplum tarafından dışlanan ve tedaviyi reddeden 30 yaş üzeri çocuksuz ve bekar kadınlardan oluşan bu kişiler evcil hayvanlarına ve kendilerine zarar verdiklerini asla kabul etmez ve anlayamazlar. Amerika'da bu kadınlara aslında ayrıştırıcı bir söylem olan deli kedi kadını anlamına gelen Crazy Cat Lady denir. 2009 yılında The Humanist dergisinde yayınlanan köpek yanılgısı makalesindeki FEV Araştırma Merkezi'nin bir çalışmasına göre özellikle kedi ve köpek sahiplerinin %85'inin bu hayvanları organik çocuğu olarak gördüğünü tespit etmiş. Bilim insanları evcil hayvan besleyen insanların ve hayvanlarının denetim ile takip edilmediği takdirde potansiyel hayvan istifçisi olabileceğini belirtiyor. Bu konunun 1. bölümü olan Köpek ve Evrim belgeselinde köpeklerin evrimi boyunca dişi insanları nasıl daha fazla manipüle ettiğinden bahsetmiştim. Burada ise bazı bilim insanları kedilerden bulaşan Toxoplasma gondii parazitinin hayvan istifçisi bu dişi insanların beynini ve doğrudan düşünme davranış şeklini etkilediğinden şüpheleniyor. Aslında bu parazit sadece kedigillere değil, kuşlara, kemirgenlere, ineklere, koyunlara, köpeklere, insanlara, yani özellikle evcil hayvanlar aleminin hemen hemen bütün üyelerine ağız ve dışkı yoluyla geçebiliyor. Toxoplasma gondii konakladığı canlıda tehlikeli sonuçlara neden olabilen tek hücreli bir parazittir. Toksoplasmanın hayvanlardan insanlara direkt temas yolu ile bulaşmadığı düşünülüyor. Fakat özellikle hayvan dışkısıyla, dışkının bulaştığı eşyalar yoluyla ya da enfekte olan çiftlik hayvanların etinin az pişmiş olarak tüketilmesiyle bulaştığı biliniyor. Bu yüzden doktorlar özellikle hamile insanları doğum sonrasına kadar kedi köpek dışkısından uzak durması ve az pişmiş ya da çiğ et tüketmemeleri konusunda uyarırlar. Kedi ve köpek dışkılarının toprağa, suya ve havaya zarar verdiğini zaten biliyoruz. Fakat bunların en yenisi 2022 yılında British Ecological Society dergisinde yayınlandı. Bilim insanları sahipleri tarafından toplanmayan köpek dışkı ve idrarlarının Belçika'nın Gent kenti yakınlarındaki doğal rezervlere her yıl hektar başına 11 kilogram azot ve 5 kilogram fosfor karıştırdığını, hem tarım arazisine hem de ekosisteme büyük bir zarar verdiğini keşfetti. Düşünün ki bunlar başıboş köpeklerin park, bahçe ve tarım arazilerinde keyfine göre gezip dışkılamadığı bir senaryoda gerçekleşiyor. Bizdeki 15
milyon köpeğin 10 yıllardır günde en az 2 kere rastgele dışkı bıraktığını düşünürsek zaten inşaat, çarpık kentleşme, üretim maliyetleri ve kuraklık ile tükenme noktasına gelen tarım arazileri ve içme sularının daha da kötüye gideceğini kolaylıkla anlayabiliriz. Bilim insanları endüstri ve trafik nedeniyle köpeklerin azot salınımının göz ardı edildiğini ama bunun hatalı ve en az onlar kadar etkili bir zararı olduğunu da ekliyor. Avrupa'da bu köpekler için özel parklar ve sahiplerine dışkıları hızlıca temizlemeleri için bir kurallar belirlenmesi gerektiği belirtiliyor. Az önce bahsettiğim toksoplazma enfeksiyonu taşıyan anne adayları ise sitesinde yazanlara göre maalesef ki düşük, erken doğum veya doğum sonrası bebeği kaybetme gibi risklerle karşı karşıya kalıyor. Özellikle anneden bebeğine geçen toksoplazmanın bebekte çeşitli nöbetler, karaciğer ve dalak büyümesi, sarılık ve göz enfeksiyonuna da neden olduğu belirtiliyor. Beyine bile ulaşabilen bu parazit temas ettiğiniz kedi veya köpekte bulunuyorsa dışkılarını temizleme esnasında veya evin içinde duran kedi kumu gibi ortamlarda bulaş riski birden artıyor. Kediler ve köpekler bu paraziti yedikleri çiğ etlerden, diğer kedi, kemirgen ve kuşlardan ya da paraziti toprağa temas eden yerleri yalarken kapabilirler. Sokakta özgürce gezip çöpleri karıştıran veya avlanan bir kedi veya köpeğin bu paraziti taşıma ve size bulaştırma oranı oldukça yüksektir. Gelin görün ki bazı yerler bu hayvanların bu şekilde beslenmesi cehaletin getirdiği bir mutlulukla özellikle destekleniyor. Toksoplazma parazitinin aslında farelerin beynini ele geçirdiği ve farelerin kedilere karşı daha fazla yakınlık hissetmeye ve onlara yaklaşmaya neden olduğu biliniyor. Parazitin üreyebilmek için fareyi bu durumda konakçı olarak kullandığı ve kedinin onu avlaması için farenin davranışlarını etkilediği düşünülüyor. Böylece kedinin geldiğini görse bile fare ondan kaçmaz, aksine o da kediye yaklaşmaya ve ona yakın olmaya çalışır. İşte bazı bilim insanlarının bu parazitin dişi insanlarda da benzer durumlara yol açtığını ve bu insanların kediler ve köpeklerle fiziksel olarak iğrenmeden birbirlerini ağızlarından öpmek, aynı yatakta yatma veya aynı yemeği yemek gibi davranışlara kadar çeşitli yakınlaşmaları etkileyebileceği konusunda şüpheleri bulunuyor. 2013 yılında Experimental Biology dergisinde yayınlanan makaleye göre de toksoplazma bulaşan insanlar hırçınlaşarak kendilerine veya başkalarına zarar verme ve şizofreni gibi hastalıklara yatkın hale geldiği belirtiliyor. Aşırı toksoplazmaya maruz kalan zayıf bağışıklık sistemine sahip insanlarda ise gözler ve beyin başta olmak üzere diğer organlara da aşırı zarar vererek ölüme bile neden olduğu biliniyor. Halk arasında kist hastalığı olarak bilinen kist hidatik hastalığının etkeni ise Echinococcus granulosus adı verilen özellikle kedi ve köpek dışkılarından bulaşan bir parazittir. Köpek dışkısı ile atılan parazit yumurtaları çok dayanıklıdır. Toprakta ve soğuk ortamda 1 yıla kadar canlı kalabilirler. Dışkı ile atılan bu parazit yumurtaları hayvanların ayakları, arazideki eğim, rüzgar ve yağmurlarla birlikte içme suları ve tarım arazilerine kadar her yere yayılabilirler. İnsana bulaşan yumurtalar bağırsaklarda açılarak kan ve lenf yoluyla öncelik sırasıyla karaciğer, akciğer ve diğer organlara yerleşerek kist formunda yaşamlarını sürdürmeye başlarlar. Hastalık başlarda ve kistin küçük olduğu dönemlerde uzun yıllar boyunca belirsiz bir şekilde kendini gizler. Fakat kist büyüdükçe bulunduğu bölgede ve oluşturduğu basıya göre bazı belirtiler ortaya çıkarmaya başlar. Kistler en sık karaciğer ve akciğerlerde görünseler de bazen dalak, karın zarı, böbrek, kemik, göz yuvası, beyin, kalp ve yumurtalıklara da yerleşebilirler. Karaciğer yerleşiminde karnın sağ üst kısmına ağrı, bulantı, kusma ve bazen kaşıntı ve sarılık gibi belirtiler gösterir. Kistin akciğere tutunduğu senaryolarda ise solunum sıkıntısı, öksürük, ağızdan kan gelmesi ve göğüs ağrısı şeklinde kendini gösterir. Sadece 2019 yılında bile 1867 kişi cerrahisi çok maliyetli olan kist hidatik tedavisi olmak zorunda kalmış. Kist hidatik hastalığının kedi ve köpeklerde bu derece çoğalmasının temel sebebini ise hayvanseverlik adı altında yüksek miktarlarda toplanan bağışlar sonrasında çiğ etlerle besleme yapılması ve devamında parazit aşı ve tedavilerinin hiç yapılmamasıdır. Düşünün dostlarım, sokaklarda çiğ etlerle beslenen kedi ve köpeklerin hangisinin aşısı yapılıyor veya parazit tedavisi görüyor? Kedi ve köpek sahibi olan insanlar evcil hayvanların zarar görmesini ve acı çekmesini engellemek için her 3 ay aralıkla kedi ve köpeklerin aşılarını yaptırarak onların sağlıklı kalmasını sağlarken sahipsiz bir şekilde sokakta kalması için inat edilen bu hayvanların çoğu ya gençlik hastalığına ya da başka bulaşıcı hastalıklara yakalanıp acı çekerek ölüyor. Zaten kontrolsüz ve denetimsiz bir şekilde üremesi için desteklenen ve sayıları 10 milyonu aşan hayvanlara bu saatten sonra bu tedavi ve aşıların yapılması imkansız. Belediyeler,
siyasi partiler ve hayvan istifçileri üstlerine düşen sorumlulukları yapmak yerine yapmamaları gerekeni yap. Bu hayvanları senelerce çiğ etle besleyip üstüne bir de doğrusunu söyleyen insanları kedi ve köpek düşmanlığı ile suçlayıp linç ettikleri için bu hayvanlar zarar görmeye maalesef ki devam ediyor. Amerikan Hayvanlara Zulmü Önleme Derneği ise bu gibi istifçileri ve besledikleri hayvanları denetim altında tutmayı ve bu insanları tedavi etmeyi amaçlayan doktorlarla çalışan hayvan istiflemeyi önleme ekibi kurmuş. İşte buradan da çözümlerden bir diğerinin başıboş popülasyonların daha da üremesine neden olan hayvan besleme ekiplerinin değil, aksine hayvan istiflemeyi önleme ekipleri olduğunu öğreniyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde hayvan istifçileri eyalete bağlı olarak hayvanlarına belirli bir düzeyde bakım sağlayamama, yani hayvan refahı yasaları ile yargılanabilirler. Örneğin Alaska ya da Colorado'daki zulüm yasası da hayvanların refahı, mutluluğu ve huzuru için asgari bir bakım standartı tanımlar. Her yıl baktıkları hayvan başına vergi vermek ve düzenli denetimden geçirmek zorunda oldukları kedi ve köpeklerini sokaklarda ya da parklarda tasmasız veya başıboş bırakmaları suçtur. Çok havlayarak kamu alanındaki insanları rahatsız eden köpekler de özel köpek eğitmenleri tarafından eğitim almakta mecburidirler. Yani köpektir tabii ki havlayacak mantığı Amerika veya Avrupa'da geçerli değil. Köpeğin kamu alanında yapacağı saldırı, zarar ve havlama gibi rahatsızlıklardan sahipleri birinci derecede sorumlu tutulur ve insanlara saldıran köpekler zararlı olduğu için uyutulur. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021 yılında hem hayvanları hem insanları hem de kamuyu koruyacak buna benzer bir yasanın Türkiye için de hazır olduğunu ve bu sürece kadar belediyelerin üstlerine düşen sorumlulukları yapması gerektiğini şu şekilde duyurmuş ve talimat vermişti. Medyada sık sık çocuklara saldıran başıboş köpeklerin yol açtığı facialarla ilgili üzüntü verici haberlere rastlıyoruz. Sahipsiz hayvanların yerinin sokaklar değil, barınaklar olduğunu unutmamalı. Büyük şehirlerimiz olmak üzere tüm belediye başkanlarıma sesleniyorum. Sahipsiz hayvanlar için lütfen ön alın. Sıcak ve güvenli barınaklar kurarak gıda artıklarından hayvan maması üretimini teşvik ederek pek çok gönül kazanabiliriz. Örneğin Avrupa ve Amerika'da evcil köpek sahipleri sokak köpekleri sahipsiz değildir diye tweet atıp sonra hiçbir şey olmamış gibi sıcak ve güvenli ortam sağladıkları kedi ve köpekleriyle hayatlarına korunaklı sitelerde devam edemezler. Çünkü kanun ve yasalar insanların beyanlarına bakarak sahibi olduklarını söyledikleri hayvanlara bakması gerektiğini belirterek bunu özgürce dile getiren kişi ve kurumlara belirli sorumluluklar verir. Eğer kişiler bu köpek veya kedilerin sahibi olduklarını iddia ediyorlarsa bu kedi ve köpeklerin yeterli miktarda temiz yiyecek ve suya ulaşmasını, sağlığını ve güvenliğini korumak, aşılarını yaptırıp tüm bakımlarını devamlı takip etmek ve bu hayvanların başka hayvanlara veya insanlara verebileceği zararlardan direkt sorumlu tutulurlar. Aynı şekilde bir kişi bilerek, umursamazca veya kasıtlı olarak hayvanlara zulüm eder, ceza amacı ya da ihmal ile bir hayvanı gerekli besin kaynaklarından yoksun bırakıp hayvanda kronik veya tekrarlanan fiziksel hasara yol açacak şekilde barındırılmasına izin verir veya hayvana uygun yiyecek veya hava şartlarına uygun koruma sağlamazsa bu kişiler hapis ve para cezasına çarptırılmanın yanı sıra hayvanları elinden alınır ve bir daha hayvan bakamayacak şekilde cezalandırılırlar. Sahibi olduğu belirtilen bir hayvana uygun bakım standartını sağlayamama birinci sınıf bir kabahattir. Sahipsiz olmadığını iddia ettiği hayvana çip taktırdıktan sonra her şeyinden sorumlu tutulur. Kedi ve köpek sahipleri hayvanları seviyor musunuz? Bağış yapar mısınız? Bir kap su, bir kap mama lütfen şeklinde dilendiriciliğe zorlayamaz. Çünkü kedi ve köpek bakmak ekonomik bir sorumluluk gerektirir. Bunu karşılayamayacak durumda olan insanların kedi veya köpek sahiplenmesine izin verilmez. Her bir sahip arkadaşı, çocuğu veya dostu olarak gördüğü ve sorumluluğunu aldığı hayvanların yeterli yem, su, uygun şekilde temizlenmiş barınak, yaşına, boyutuna, türüne bağlı olarak geniş bir alan, egzersiz, bakım, tedavi, hastalık bulaşıp acı çekmesini önlemek için de gerekli veteriner desteğini almak zorundadır. Türkiye, Hindistan ve Tayvan gibi ülkelerde binlerce başıboş kedi ve köpeğin sahipsiz olmadığını iddia eden hayvan istifçisi, kişi, kurum ve belediyelerin hayvan refahı için saydığım koşulların hiçbirini sağlamadıkları açıkça görülüyor. Bir kişi veya kurum beslediğini söylediği kedi veya köpekleri sokaklarda uygun olmayan şekilde yaşamaya zorlayamaz. Başıboş kedi ve köpeklerde en çok görülen sorun sahibi sandıkları insanlar tarafından barınaksız, korunmasız ve sağlıksız beslenmeye maruz bırakılmaktır. Onca önleme ve kurala rağmen Almanya'da bile pandemiden sonra hayvan istifçiliğinin 2022 yılında rekor seviyeye ulaştığı bildirilmiş.
Amerika'da bir vakada 87'si ölü 306 kedi sadece tek bir evden çıkarılmış. Kadının ölen kedilerini baca, mutfak ve oturma odasındaki mobilyaların altlarına bile gömdüğü tespit edilmiş. Türkiye, Hindistan ve Tayvan gibi ülkelerdeki kedi köpek istifçiliği yaşanılan evlerin ufak ve hiçbir sorumluluk veya ceza gerektirmemesi nedeniyle okul, hastane, kamu binaları, ATM'ler, toplu ulaşım araçları, çocuk parkları, bahçeleri ve hatta mezarlıklarda bile yapıldığı görülüyor. Amerika ve Avrupa'daki hayvan zulmü ve refah yasasına göre herhangi bir hayvanı gerekli yiyecek, içecek, barınak veya acil veteriner tedavisinden mahrum eden herhangi bir kişi ve kurum birinci sınıf kabahatten suçludur. Bu davranış medeni ülkelerde çocuk hakları, kamu sağlığı ve yaban hayatını tehdit ettiği için de büyük bir suç ve cezai işleme tabidir. Maalesef ki bunca başıboş ve aşısız kedi ve köpeğin sonucu olarak 2008 yılında yayınlanan makaleye göre kuduz, Hindistan başta olmak üzere bizde de hızla yükselen hastalıkların başında geliyor. Türkiye her yıl 1,5 milyon doz kuduz aşısı alırken her sene kuduz ile mücadele etmek için 70 milyon dolar para harcıyor. Diğer hayvanları öldürerek üretilen kedi ve köpek mamalarına ise Türkiye her yıl milyarlarca dolar para harcıyor. Türk çocuklarının beslenemediği için aç yattığı geceler olmasına rağmen bu paranın başıboş kedi ve köpekler yüzünden harcanması ise başka büyük bir yanlış. Amerika, Japonya, İsveç, Norveç, Hollanda, İrlanda, İngiltere, Fransa, Finlandiya, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Kanada ve Avustralya her yıl Türkiye'ye turist olarak gelecek olan vatandaşlarına kuduz ve başıboş köpek saldırıları konusunda uyarıyor. Özellikle çocuklarının sahipsiz kedi ve köpeklerle temas kurmamalarını ve beslenmemeleri gerektiğini belirtiyor. Mesela bu örnekte bir turist kadın Taksim'de sevmeye çalıştığı köpek tarafından ısırılarak hastanelik olmuştu. Ama hiçbir şey olmamış gibi sonra tekrardan başkalarını ısırmasına göz yumuldu. Başıboş köpeklerin kolluk kuvvetlerini bile ısırıp ve sonra tekrar serbest bırakıldığını düşünecek olursak kimsenin güvende olmadığı sonucu ortaya çıkıyor. Sadece bu haberler bile maalesef ki turizm ve bizim için gerçekten de çok üzücü bir imaj taşıyor. Fakat haksız sayılmazlar. Çünkü belediyeler saldırı ve ısırma vakasına karışan başıboş köpekleri bile önce alıp sonra tekrar saldıklarını doğru bir şey yapmış gibi duyuruyorlar. Çoban ve kangal kırması sahipsiz köpekleri insanların ve sokakların ortasına salıyorlar. İkinci temel sorun görüldüğü gibi kesinlikle belediye ve siyasilerin popülist davranarak oy toplamak için anayasa ve kanunları çiğneyerek görevlerini ihmal etmesi ve dahası sağlıksız insanlar tarafından rant için yapılan hayvan istifçiliğine medya ve zor kullanarak destek olmasıdır. Ben bu problemi İzmir'de 25 sene önce de yaşıyordum. Halen yaşıyorum. Ama çocuklarımızın artık yaşamasını kesinlikle istemiyorum. Başıboş kedi ve köpeklerle yaşamak zorunda bırakılan her Türk genci gibi ben de pitbull dahil olmak üzere sokaktan bir sürü kedi ve köpek alıp sahiplendim. Ve hayatımı deniz canlıları başta olmak üzere yaban hayatını korumaya çalışmakta geçiriyorum. Yani bu konuda oldukça netim. Bu arada eski bir pitbull sahibi olarak pitbullların beslenmesinin, üretilmesini ve satılmasının yasaklanmasını keskin bir şekilde destekleyenlerden birisiyim. Özellikle kıyı bölgelerinde veya köylerde yaşayan ve büyüyen fakir insanlar beni çok iyi anlayacaktır. Bazı memur çocukları ve zenginler arabaları ya da servislerle okula giderken biz karda kışta kilometrelerce yürümenin yanı sıra hayvan istifçilerinin sokaklarda besledikleri köpek saldırılarına maruz kalarak okula gidip gelmek zorunda bırakılırdık. Çocukken sırf bu yüzden okula gitmek istemediğim zamanları hatırlıyorum. Maalesef ki daha o yaşta okul yönetiminin de buna sessiz kalmasına ve hatta destek olmasına inanılmaz sinir olurdum. Beni okul, öğretmenler ve sahip oldukları akıl dışı sistemden soğutan en net sebeplerin bu zamanlarda oluştuğunu şimdi çok daha iyi anlıyorum. Güvenli sitelerde oturan zengin hayvan istifçilerinin arabalarıyla gelip fakir evlerin, köylerin ve mahallelerin önüne çiğ kemik ve diğer hayvan ölülerini atarak bizim çocuklarımızın sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atması maalesef ki hayvan istifçisi olan belediyeler tarafından da teşvik ve destek bulmaya devam ediyor. Halbuki bu durum düpedüz kanunsuzluk. Çünkü devlet, kamu ve kurumlarının birinci ve asli görevi halkın sağlığını ve güvenliğini sağlamaktır. Şehirler yaban hayvanlarının veya insanların birbirlerini kafasına göre saldırıp öldürmediği veya sakat bırakmadığı, insanların huzur ve güven dolu bir şekilde yaşadığı medeniyet göstergesi olan alanlardır. Kuruluş amacı da tamamen bunun üzerine kuruludur. Bu alanlarda insanlar ve çocuklar güvende olduğunu hissederek korkmadan bisiklete biner, özgürce dolaşır ve yaşarlar. Eğer şehirde yaşayan insanlar
insanlar kendilerini terör, saldırı, şiddet veya vahşi hayvanların saldırısı içerisinde bulabileceğini düşünmeye başlarsa kültürde ve toplumda öfke ve sorunlar giderek tırmanır. Emniyet ve huzurun kaybolduğu, insanların artık sadece biricik canlarını ve sevdiklerini korumak zorunda hissettiği anlarda ise insanların gözü hiçbir şey görmez. Bu yüz binlerce yıldır bu şekilde olmuştur. Çocuğuna ya da kendisine saldıran her ne olursa olsun onu durdurmak her canlının hayatta kalma ve varoluş temelinden gelen bir konudur. On binlerce yıl sonra kurduğumuz devletlerin ve onlara bizi koruması için vergi ödediğimiz kolluk kuvvetlerinin görevi insanların bir arada yaşamak için toplandığı şehir ve köyleri her türlü saldırıdan korumaktır. Bu yüzden bu konuda birinci sorumlunun ve çözüm yapıcının devlet bünyesindeki belediyeler olduğunu tekrar hatırlatmak isterim. Belediyelerin kısırlaştır, küpele ve sal şeklinde uyguladıkları sistemin aslında çözüm olmadığı ve aksine sorunu daha da büyüttüğü görülüyor. Fakat az önce çocukluğumun geçtiği ve bazı bölgelerde olan köpek saldırı sorunlarının bugün gittiğimde birebir aynı yerlerde olmaya devam etmesinin aslında kısırlaştırma ve denetimin olmadığının en büyük göstergesi. Çünkü burada yaşayan hayvan istifçileri 20 yıldır aynı şekilde yaşamaya devam ediyor. Ayrıca zaten hayvan istifçileri kedi ve köpeklerin kısırlaştırılmasını istemiyor ve onların da doğurmaya hakkı olduğunu düşünüyor. Fakat bu hayvanlar her doğumda 6 ila 15 kadar yavru dünyaya getiriyor. Evrimsel olarak bu kadar sayıda doğum yapmaların sebebi zaten bir kısmının ölecek ve doğum yapana kadar geriye bir veya iki tane kedi ya da köpek kalacak olmasıdır. Ama bu hayvanların hepsinin hayatta kalmasının desteklenmesi ve onların doğum yapmasının sağlanması bu sorunun katlanarak büyümesine neden oluyor. Ki sadece bu yüzden şu anda 10 milyonun üzerinde başıboş kedi ve köpek olduğu düşünülüyor. Bu durumun gelecek 10 ve 20 yıl içinde 30 milyonları bulabilecek bir sayıya dönüşmesi sadece zaman meselesi. Zaten bu onlarca yıldır denenmiş ve başarısız olmuş bir politika. Ayrıca bu politikanın daha ne kadar büyük felaketlere yol açabileceğini Hindistan'daki başıboş köpekler belgeselinden çok daha iyi görebiliriz. Hindistan'da şu an 40 milyona yakın başıboş köpek yaşamakta ve bu köpeklerin saldırısından dolayı her yıl en az 20 bin kişinin öldüğü biliniyor. Ayrıca 2017 ve 2018 yıllarında Psychology Today dergisinin makalesinde yayınlanan çalışmalara göre kısırlaştırılan erkek ve dişi köpeklerin agresifliğinin %30 oranında arttığı ve çok daha saldırgan olduğu belirtilmiş. Kısırlaştırılıp aşısının yapıldığını gösteren küpeler ise hayvan istifçileri tarafından internetten 2,5 TL'ye sipariş verilerek kısırlaştırmadıkları halde kedi ve köpekleri kolayca küpeledikleri biliniyor. Benzer şekilde küpeli ve barınakta olmasına rağmen doğum yapan köpeklerin yavruları için bağış toplandığını medyada görüyoruz. Zor ve kötü şartlarda yaşamak zorunda bırakılan bu sahipsiz kedi köpekleri beslemek için her yıl milyonlarca koyun, tavuk, balık ve inek gibi hayvanın öldürüldüğünü de unutmamalıyız. Bu hayvanlar sadece insanların keyfi olarak besleme ve üreme güdülerini tatmin etmek amacıyla çoğalmaları desteklenerek kontrol altına alınmayan milyonlarca kedi köpeği beslemek için katlediliyor. Üçüncü sorun ise doğa, yaban hayatı, çiftçi, insan, işçi, engelli, sporcu ve çocuk hakları dernekleri ve toplum sağlığı koruyucularının sessiz kalması ve üstlerine düşen sorumluluktan hayvan istifçilerinden korktukları için uzak durmasıdır. Halbuki başıboş kedi ve köpekler nesli tehlike altında olmasına rağmen deniz kaplumbağaları ve yavruları dahil olmak üzere foklara, geyiklere, ayılara, tilkilere, sincaplara, kuşlara ve diğer bütün yaban hayvanlarına çok büyük bir tehlike oluşturuyorlar. Hatay Deniz Kaplumbağaları İlk Yardım Tedavi ve Kurtarma Merkezi sadece 4 yılda 2000 kadar yavru ve 12 kadar üremek için karaya çıkan yetişkin deniz kaplumbağasının başıboş köpekler tarafından öldürüldüğünü belirtiyor. Mersin'de karaya çıkan bu dişi deniz kaplumbağasının ise neredeyse bütün uzuvları başıboş köpekler tarafından koparılarak parçalanmış. Büyük ayılar gibi bu yavru ayı da Karabük'teki başıboş köpek çeteleri tarafından öldürülenler arasında. Kütahya Karayolu etrafında besledikleri için oradaki yaban hayvanlarına saldıran köpekler bu geyiğe de saldırdı. Fakat oradan geçen gerçek hayvanseverler tarafından kurtarıldı. Yol kenarında hayvan beslemek hem yaban hayatı hem de trafik için büyük risk oluşturur. Tüm medeni ülkelerde bunun çok büyük cezaları vardır. Fakat gelin görün ki bizim belediyelerimiz bunu önlemek yerine trafikte asla yapmamamız gereken yol kenarında köpek besleme ve eğer yola çıkarsa da durmamız gerektiği gibi akıl almayacak tavsiyelerde bulunarak doğrusunu söyleyen insanlara da tepki gösteriyor. Ama Bursa'daki bu geyikler ise maalesef ki orada bulunan başıboş köpekler tarafından vahşice yenilerek öldürüldü. İzmir'de bulunan kuş cennetindeki kuşlar ise köpek saldırılarından korktuğu için artık bölgeye gelmemeye başlamış. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyolojisi bölümünün bazı akademisyenler 2011 yılında yayınlanan bu habere göre 10 yıl önce bile sadece köpek saldırıları yüzünden 3500, 2012 yılında ise 2600 yumurtanın kırıldığını söylemiş.
Aradan 10 yıl geçti ve bu sene haberler yine aynı. Yine benim güzel memleketimin yaban hayvanları başıboş köpekler tarafından öldürülmeye devam ediyor. Başıboş köpeklerin en büyük kurbanı ise bir diğer başıboş hayvan konumunda olan kediler. Vahşi başıboş köpek çeteleri her gece yakaladıkları bütün kedileri bazen sokak ortasında, bazen de çocuk parklarında parçalayarak öldürüyor. Sıradan bir vatandaş olarak sokak hayvanları sahipsiz değildir diyen ve bu başıboş köpekleri sahiplenen insanların sorumluluk sahibi olup bu kedilerin ölülerini de yollardan, parklardan toplaması ve bu gibi durumların önüne geçmesini bekleyebilirsiniz. Fakat sadece beklersiniz. Çünkü bu hayvanlar tamamen çürüyene kadar yollarda veya sokaklarda kalmaya devam ederek halk sağlığı ve diğer hayvanlar için inanılmaz bir tehlike oluşturmaya devam edecek. Zaten zar zor geçinen, tarım ve hayvancılıkla uğraşan insanların hayatları da başıboş köpekler nedeniyle çok daha zor bir hale almış durumda. Başıboş köpeklerin tehlikesi altında olan bir diğer grup ise engelliler. Görme ve işitme engellileri ise saldırının nereden ve nasıl geldiğini fark edemeden yaralanıp ölüyorlar. Özellikle görme engelli yolunda yatan köpekler bu yolda yürümek isteyen insanların en büyük kabusu. Sabah veya gece çalışan insan ve özellikle ekonomik krizin bu derece derin olduğu bir ortamda karnını doyurmaya çalışan kuryeler ise girdikleri her sokakta bu köpeklerin saldırısına maruz kalıyor. Başıboş köpek saldırılarından korktuğu için özgürce doğada, sokaklarda ve ormanda spor yapamayan, biraz cesareti olup antrenmana çıkan milli sporcunun bile köpekler tarafından ısırıldığı bir ülkede uluslararası başarıya sahip sporcu çıkabileceğine gerçekten inanıyor musunuz? Maalesef profesyonel bir sporcu olarak ben inanmıyorum. Çünkü her spora çıktığımda acaba bugün eve sağlıklı dönebilecek miyim düşüncesinin bende yarattığı stres, sporun bana vereceği fayda çok daha fazla olduğunu direkt yaşayan ve bilen birisiyim. Başıboş köpeklerin en büyük ve acıklı kurbanı ise bir zamanlar benim de maruz kaldığım gibi çocuklar. Özellikle mahalle araları, köyler, parklar ve okul bahçelerinde beslenen bu köpekler çocuklarımıza saldırıp derin travmalar bırakıp hem psikolojik hem de fiziksel sakatlanmalarına neden oluyor. Onlarca çocuk bu başıboş köpeklerin vahşi saldırıları sonucu hayatını kaybetti. Bazı çocuklar okullarına giderken bir daha geri dönemedi. Aranızda bilmeyenler vardır diye maalesef söylemek zorundayım. Çocuklarımızı bu köpekler öldürüp yedi. Benim bu videoyu hazırladığım tarihlerde 2022 yılında 9 ayda 24'ün üzerinde ölüm ve sayısız yaralanma vakası gerçekleşti. Kendinizi o çocukların, ailelerinin ve sevenlerinin yerine koymanızı ve empati yapmanızı istiyorum. Bu empatiyi bugün yapmaz ve çözüm için elinizi taşın altına koymazsanız maalesef ki bir gün bu durumla siz de karşı karşıya kalacaksınız. Diğer insanların, çocukların ve hayvanların hayatını ve refahını korumak isteyip bu durumu dile getirme cesaretini gösterdiğinizde ise 5 aşamalı bir linç ve saldırıya maruz kalacaksınız. Bu gibi durumlarda Atatürk'ün biz gençlere dediği gibi gerçekleri konuşmaktan korkmayın. İnsan haklarını ve hayvan refahını savunmaya devam edin. İnsanlar, kurtlar ya da köpekler benzer özelliklere sahiptir. Bu özellikler evrimsel olarak kurtların insanlarla dost olmasına ve sonunda köpek türüne dönüşmelerinin kilit anahtarlarıdır. 3 grup da dayanışma içinde oldukları çekirdek aileleriyle birlikte yaşar. Burası önemli. Çünkü bu durum avlanma veya tehlike anlarında örgütlü savunma ya da saldırı yapmalarını sağlayarak hayatta kalma başarılarını doğrudan etkiler. Ki bu açıdan bakıldığında 2020 yılında yayınlanan makaleye göre köpekler ve kurtlar birebir aynı oranda işbirliği yapma ve avlanma yeteneklerine sahip olduğu görülüyor. Vahşi doğada kurtlardan biri potansiyel avın dikkatini çekerken grubun geri kalanı da arkadan saldırarak en büyük avları bile yere indirir. Kurtlar ve köpekgiller kendi sürüsünden üyelerle bir araya geldiği en inatçı, tehlikeli ve saldırgan çeteleri oluşturur. Sürü içerisinde her zaman bir hiyerarşi vardır. Ama hepsi ganimetten bir pay alacağını bilir. Bu nedenle avda en fazla risk alan kurt ya da köpek her saldırının sonunda ödülden kendisine bir pay verileceğini umut ederek avı tamamen tükenip bayılana kadar saldırır. Uyguladıkları bu taktik kurt ve köpek saldırılarının en temel özelliğidir. Hatırlayın, başta anlattığım gibi kurt ve köpeklerin insanın evrim sürecinde en çok işine yarayan özelliği de bu olmuştu. Şehirlerde yaşayan başıboş köpeklerin avlanma ve saldırma vakalarına baktığımızda da benzer bir senaryo görüyoruz. Özellikle Hindistan, Türkiye ve Tayvan gibi ülkelerdeki başıboş köpekler kendilerinden küçük gördükleri kedilere, koyunlara, tavuklara, geyiklere, sincap, kuşlara ve çocuklara benzer şekilde onları tamamen yere serene kadar saldırdıklarını görüyoruz. Tüm veriler gösteriyor ki bu köpekler oyun istemiyor. Aksine avlanıyor. Burada ortalama bir köpeğin 300 kilogram üzerinde bir baskı ile kemik kırabildiğini ve 1,5 kilometre uzaklıktaki avının kokusunu alıp saatlerce kovalayıp yakalayabildiğini unutmamalıyız. Dünyanın en güçlü çene basıncına sahip köpek cinslerine baktığımızda birinci sırada meşhur Sivas Kangalı'nı görürüz. Birçok siteye göre de Kangal çoban köpekleri dünyanın en kuvvetli çenesine sahip köpeklerin başında geliyor. Sahip oldukları bu güç ve bekçilik özellikleri bu köpekleri çok daha kıymetli ve değerli yapıyor. Fakat bu köpekler de tıpkı ağ
Asurlar gibi diğer antik medeniyetlerde ve hatta kabilelerde gördüğümüz gibi sahiplerinin tasmasıyla kontrol altında tutulduğu sürece güvenli. Kangal ve çoban köpeği kırmalarının şehirlerde ve köylerde en fazla başıboş bulunan köpek türü olduğunu düşünecek olursak, doğada özgürce kendi halinde yaşamaya çalışan diğer yaban hayvanları ve insanlar için çok büyük bir tehlike oluşturuyor. Hatalı bir şekilde şehir yakınlarında ya da ormanda beslenen bu başıboş köpeklere baskın gelecek ve onları kontrol altına alacak insandan başka bir avcı yok. Bu köpeklerin kurtları bile yenebildiğini hatırlayacak olursak belki tehlikenin ne kadar büyük olduğunu daha iyi anlayabiliriz. Genelde iri vücutları ve güçlü çeneleriyle bulundukları mahallenin alfası konumuna geçerek bölgedeki insanlar, çocuklar başta olmak üzere yaban hayatı ve sahipli sahipsiz diğer köpekler ve kediler için de büyük bir tehlike oluşturuyor. Özellikle okul yakınları ve parklar. Devamlı burada besleme yapıldığı için bu köpeklerin bölgeleri olmuş durumda. İşte en büyük tehlike de burada başlıyor. Bir köpek ile kurdun kafatası ve dişlerini karşılaştıracak olursak aslında aralarında fizyolojik olarak çok bir fark olmadığını görürüz. İki tür de örgütlü avlanma, zeka, çene ve ısırma özellikleri bakımından benzer yırtıcılıklara sahiptir. Ormanlarda, parklarda ve sokaklarda sahipsiz bir şekilde günde bir veya iki kere yapılan beslemeler ile çoğalması ve bölgeyi binlere ulaşan popülasyonlar ile ele geçirmesi aslında medeni ülkelerin hepsinde bir doğa katliamıdır ve buna asla izin verilmez. Yani yaban hayvanlarının gördüklerinde nereye kaçacaklarını bilemedikleri yırtıcı bir türün insan eliyle devamlı beslenerek çoğaltılmasını, sokaklarda insanları öldüren ve bıçaklayan birini kanunların koruyup karnını doyurup dışarıda özgürce dolaşmasını sağlamasına benzetebiliriz. Böyle bir durumda kimsenin hapishanelerde yatmasına gönlü razı olmayan yufka yürekli bir hakim iyilik yaptığını düşünse de aslında masum insanlara en büyük kötülüğü yapan kişi konumundadır. Onurlu ve gururlu her Türk vatandaşını Yüce Atatürk'ün bizlere verdiği görevi yerine getirmeye, Türk çocuklarını, doğasını ve vatanını her türlü istiladan korumaya davet ediyorum. Tekrar hatırlayalım. Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar.